Merhaba. Bu bölümde çok ilginç bir Türk devleti olan Türgişlere bakıyoruz. Ama öyle alıştığımız gibi değil. Bambaşka bir yöntemle, kovboylarla. Kovboylar ve Türk tarihi. Ne alaka değil mi? Ama inanın bana, bu bölümün sonunda bu iki alakasız gibi görünen şeyin tarihi nasıl da akılda kalıcı hale getirdiğini görünce şaşıracaksınız. O zaman tamam, hadi başlayalım. Şimdi önce size kısaca biraz da tuhaf bir kovboy hikayesi anlatacağım. Başka hiçbir şey düşünmeyin. Sadece dinleyin ve gözünüzde canlandırmaya çalışın. Hikayemiz bir göl kenarında başlıyor. Ortalıkta dolanan bir grup kovboy var. Kendi kendilerine ıslık falan çalıyorlar. Gayet sakin, normal bir gün gibi. Derken içlerinden biri duruyor ve diyor ki, "Bana Bağ Tarkan diyeceksiniz." Sadece bu da değil. Cebinden bir bozuk para çıkarıp gösteriyor. "Bakın," diyor, "üzerinde benim yüzüm var." Bu grupta parası olan tek kişi benim. Bayağı iddialı bir hareket. Grupta bir de Suluk Kağan var. Ama onun suratı beş karış. Meğer kız arkadaşı Emine ile kavga etmiş. Emine sürekli "gel Müslüman ol" diye başının etini yiyormuş. O da dayanamayıp kızı her yerden engellemiş. Yani konuyu tamamen kapatmış. Tam bu sırada gruptaki hava iyice bozuluyor. Sarışın bir kovboy, "Ben bu ortamı sevmedim," deyip çekip gidiyor. Onun arkasından esmer bir kovboy da "Ben de gidiyorum, kendi kampımı kuracağım," diyerek ayrılıyor. Grup dağılmaya başlıyor yani. Ve işte tam o anda hiç beklenmedik bir şey oluyor. Gökyüzü kararıyor ve inanılmaz kar fırtınası başlıyor. Her yer anında bembeyaz oluyor. Geri kalanlar da panikle sağa sola dağılıyor. Kurmayı planladıkları o kamp var ya, işte o kamp asla kurulamıyor ve hikaye de burada bitiyor. Şimdi bu anlattığım tuhaf kovboy hikayesi size ne ifade etti bilmiyorum ama asıl olay şimdi başlıyor. Çünkü duyduğunuz her bir kelime, her bir karakter aslında kılık değiştirmiş bir tarihi gerçek. Hadi başa saralım ve bu yapbozun parçalarını birleştirelim. Hikaye ıslık çalan kovboylarla başlıyordu. Hatırladınız mı? İşte bu küçücük detay bize doğrudan bir adres veriyor. Islık kulağı neyi çağrıştırıyor? Issık Gölü. Yani Türk işlerin tarih sahnesine çıktığı o meşhur göl. Sonra o iddialı kovboyun bir isteği vardı. "Bana Bağ Tarkan deyin," demişti. İşte bu bizim ilk ve en büyük ipucumuz. Çünkü Bağ Tarkan gerçekten de Türgiş Kağanlığı'nın bilinen ilk hükümdarının adı. Hikayedeki o kendini beğenmiş kovboy aslında koskoca bir devletin kurucusuydu. Peki ya o cebinden çıkardığı madeni para, "tek zengin benim" demesi, bu sadece bir hava atma değildi. Türk tarihinde bir devrim niteliğindeydi. Çünkü Bağ Tarkan, Türk tarihinde kendi adına para bastıran ilk hükümdardır. Bu çok önemli bir şey ve o paranın adı da yarmaktır. Ayrıca hikayede bir kamp kurmaya çalışmaları da boşuna değil. Bu da bize Türgişlerin tamamen göçebe bir hayat sürmediğini, yerleşik hayata geçmeye başladıklarını gösteriyor. Tamam, Bağ Tarkan'ı çözdük. Şimdi gelelim o sinirli kovboyumuza, Suluk Kağan'a. Onun o kişisel gibi görünen derdi aslında çok daha büyük uluslararası bir kavgayı anlatıyor. Hani kız arkadaşı Emine ile kavga ediyordu ya, Emine sürekli "Müslüman ol" diye baskı yapıyordu. O da kızı engellemişti. İşte bu sahne hikayenin şifresini çözen anahtar. Şimdi sıkı durun. Buradaki her şey bir sembol. Suluk Kağan zaten tarihi bir kişilik, ünlü bir Türgiş hükümdarı. Peki Emine? Bu Emevileri hatırlatsın diye uydurulmuş bir isim. Aralarındaki o "Müslüman ol" kavgası ise aslında Türgişlerle Emevi halifeliği arasındaki kanlı savaşları temsil ediyor. Suluk'un Emine'yi engellemesi, Emevilerin Orta Asya'daki ilerleyişini durdurması ve İslamiyet'in o bölgeye yayılmasını önlemesi demek. İnanılmaz değil mi? Ve geliyoruz hikayenin sonuna. Grubun çatırdamaya başladığı, herkesin kendi yoluna gittiği o ana. Bu da bize Türgiş Devleti'nin nasıl sona erdiğini anlatacak. Hikayede sarışın ve esmer iki kovboy ayrılmıştı ya, hani bu tamamen uydurma değil. Türgişlerin tarihsel olarak sarı Türgişler ve kara Türgişler diye ikiye bölünmesinin bir metaforu. Ve tahmin edebileceğiniz gibi bu bölünme devleti inanılmaz zayıflatıyor. Ve hikayenin son cümlesi, en can alıcı noktası, "her yer kârlık olur." Bu cümledeki zekice kelime oyununa dikkat. Bu, her şeyin sonunu getiren darbeyi anlatıyor. Çünkü karlık sadece karla kaplı yer demek değil. Aynı zamanda zayıflayan Türgişleri tarih sahnesinden silen Türk boyunun adı Karluklar. Yani o ani bastıran kar fırtınası
Aslında Karluk istilasının ta kendisiydi. İşte böyle. Gördüğünüz gibi başta anlattığımız o saçma sapan kovboy hikayesi meğer baştan sona Türk iş tarihinin bir özetiymiş. Peki bu garip yöntemle neleri aklımıza kazıdık? Hadi hızlıca bir özet geçelim. 1. İssık Gölü civarında yaşadılar. 2. İlk hükümdarları Bağ Tarkan, Yarmak adıyla ilk Türk parasını bastırdı. 3. Suluk Kağan döneminde Emevilerin Orta Asya'ya ilerleyişini durdurdular. 4. Sarı ve Kara diye ikiye bölününce güçten düştüler. 5. Son olarak Karluklar tarafından yıkıldılar. Bakın, bütün bu bilgiler o kısacık hikayenin içinde gizliydi. Bu sayede ezberlemek yerine olayları birbiriyle ilişkilendirerek öğrendik. Bilgi böyle çok daha kalıcı oluyor. Bu da aklımıza şu soruyu getiriyor. Tarih gibi konuları illaki sıkıcı bir şekilde ezberlemek zorunda mıyız? Yoksa onu böyle akılda kalıcı, yaratıcı hikayelere mi dönüştürmeliyiz? Belki de en karmaşık konular bile doğru bir anlatımla çok daha anlaşılır olabilir. Ne dersiniz? Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.